Merhabalar. Annemle çektiğimiz dağ bisikleti vitesleri videosuna çok güzel bir yorum gelmişti. Biz de bu videoda o soruyu yanıtlayacağız. Soru şuydu: ayna kolda 3 dişli ve tek dişli olmasının farkı nelerdir? Avantajları, dezavantajları nelerdir gibi Mustafa Aydın'dan çok güzel bir soru gelmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de ilk önce ayna kolda 3 dişli ya da 2 dişlisi olan bisikletlerin avantajları ve dezavantajları, daha sonra da ön vitesi olmayan, yani ayna kolda sadece bir dişlisi olan viteslerin avantajları ve dezavantajlarını anlatacağız. Benim aklıma ilk gelen avantajı kesinlikle daha fazla vites aralığının olması. Çünkü benim mesela kaç tane vitesim var? 27 tane vitesim var. Hani o yüzden hem hızlı sürebiliyorum bisikletimi düz giderken, hem de yokuşlarda rahat rahat çıkabiliyorum vitesimi en düşüğe alıp falan filan. O yüzden ben o konuda bunu kesinlikle aşırı büyük bir avantaj olarak görüyorum. Bu vites aralığıyla siz kendi rahat ettiğiniz viteste bacaklarınızı zorlamadan bisikletinizi rahat rahat sürebiliyorsunuz. Benim ilk söyleyeceğim avantaj kesinlikle yokuşları daha kolay bir şekilde çıkabilmeniz, daha hızlı bir şekilde, bir de yokuş aşağıların daha hızlı bir şekilde, daha konforlu bir şekilde inmenize olanak sağlayacak. Ayna kolda birden fazla dişli olmasının ikinci avantajına geçelim. O da çaprazlama yapmamak için daha fazla şansınızın olması diyeyim. Yani ön tarafta tek bir dişiniz varken başka bir dişle geçebilme şansınız yok. Yani her türlü bir şekilde arka tarafta vitesleri değiştirirken o zincir çapraz bir konuma gelecek. Ama eğer ön tarafta birden fazla dişiniz varsa onu ayarlayarak zincirinizi olabilecek en düz bir şekilde tutabilirsiniz. Bu da tabii sizin zincirinizin ömrünü arttıracak. Benim söyleyeceğim ilk dezavantaj kesinlikle daha fazla ağırlık olması. Yani sizin bisikletinize bir ağırlık katacak. Yani çok fazla katmaz ama yine bir ağırlık katacak. Bu bir dezavantaj sonuçta. Benim söyleyebileceğim bunlar. Bir de 3 dişli olması, yani mesela 3. dişli de, mesela ben küçükken bisikletimle 3. vitese geçmek istediğim zaman çok zorlanıyordum. Yani bir türlü geçiremedim. O kadar zorlanıyordum ki turlarda. Yani elimle böyle ittirerek falan yapmaya çalışıyordum. Hatta düşecektim falan. Böyle bir ara yokuş aşağı giderken düşecektim onu yaparken. Bayağı yere düşüp yani sakatlanabilirdim bayağı bir. Ondan sonra işte yani çocuklar için ve küçükler için o 3. vitese geçirmek çok zordu. Yani benim açımdan bayağı zordu o zamanlar. Tabii sonra işte insan büyüyor, güçleniyor, ondan sonra bunu yapabiliyor da, yani ilk aldığımız zaman ben 3. vitese geçirirken çok zorlanmıştım. Böyle yani dezavantaj, 2 tane dezavantaj söyledim. Bunlar dezavantajlarım yani. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Ayna kolda birden fazla dişiniz olunca yani zincir geçirmek için tabii orada bir aktarıcıya ihtiyacınız var. Bu da ayna kolu daha komplike yapıyor. Yani vites geçişlerinde bir sorun çıkma olasılığı, zincirin geçmemesi, takılması, hani bunun olasılığı daha fazla. O yüzden mesela bizim bu konuyla ilgili çok güzel bir anımız var. Alemdağ Ormanı'nda yarışa gittiğimizde üçümüzün de bisikleti 3 vitesti. Yani ayna kolda aynen ön vitesi 3 vitesti. Ve o gün gerçekten çok yağmurluydu, aşırı çamur vardı. Biz de ormanda giderken ilk başta bir sorun olmadı ama ormanın hani biraz çukur kısımlarına daha fazla yağmur yağdıktan sonra girince böyle birazcık da balçık olmuştu. Artık bizim ön vitesimiz geçmemeye başladı. Çünkü orada o kadar büyük bir çamur yığını birikmişti ki biz belirli aralıklarla yarışta durup ilk önce o çamuru böyle bloklar halinde bisikletin ayna koluna atıp ondan sonra orayı mataramızla falan temizleyip öyle devam etmek zorunda kalmıştık. Bu da bayağı büyük bir dezavantaj. Çünkü kesin imkanı yoktu yani vitesin geçmesinin. O yüzden çok zorlanmıştık. Yani zaten o yüzden
daha üst seviyede dağ bisikletlerinde genellikle ön tarafta sadece bir tane dişli oluyor. Yani ön vitesi olmuyor. Bu da yarışlarda çok büyük bir avantaj sağlıyordur bence. Çünkü mesela yani yokuş çıkarken eğer zaten güçlüysen düşük viteslere ihtiyacın olmayacağı için hem yokuşları hızlı çıkıyorsun hem de yokuş inerken vites aralığında en büyük olana geçip dümdüz inebilirsin hızlıca yani. Ben çok hiç rahat. hatırlamıyorum mesela, yani yarıştayken ikinci vitese bile geçtiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani Evet. ilk başta geçtiysem 2.4, 2.5'te falan takılmışımdır yani Hı hı. yokuş inerken. Ama herhalde yani yarışta genellikle yokuş yukarı olduğu için ben hiç yani 1-2, 1-3 falan öyle takıldığımı hatırlıyorum. Yani ikinci vitesi geçiremiyordum bile zaten. O kadar fazla çamur vardı ki. Aynen. Yani zaten sürekli yokuş çıkıyorduk, o yüzden sürekli ben birinci viteste kullandığımı hatırlıyorum yani. Bayağı Evet. şeydi. Evet zaten ama ilk başta yokuş çıktık, ondan sonra indik ama bayağı. İndik de ben hatırlıyorum, böyle surf yaptığımızı hatırlıyorum bisikletle. Yani hiç böyle pedalları bıraktık, ben öyle yokuş aşağı iniyordum. O kadar çamurdu ki. Dengemi falan fazla. sağlamaya çalışıyordum. Çok kaygandı o, bayağı kötüydü zaten. Ya ben ama şeyi hatırlıyorum. Bir keresinde vitesimi yükseltmiştim, sonra düşüremedim ve yokuşu o zor bir şekilde çıkmak zorunda kalmıştım yani. O sıkıntı olmuştu bayağı. Ben hep bir de yarışı öyle bitirmiştim herhalde, öyle hatırlıyorum. Ben 2 almışımdır da yani ondan dolayı 3'e hiç almadım. 3'ü hiç düşünmedim. Evet ama ben de hiç zaten geçmedim. imkansız zaten. Öyle. Şimdi de ön viteste bir dişlinin olmasının avantajlarını söyleyeceğiz, bir de dezavantajlarını söyleyeceğiz. Evet, avantajları bakıyorum şu an. Bunu örnek olarak annemin Daha bisikletini fazla. söyleyebiliriz. Evet, annemin bisikleti. Vitesinde bir dişli var. Sen annemin bisikletini kullandın mı hiç? Kullandım. Ben de kullandım. Gayet rahat zaten, böyle motosiklet gibi böyle tutuyorsun. Bayağı geniş. Evet. Avantajları tabii ki işte yokuşları çok kolay bir şekilde çıkması. Yani o kadar büyük dişlisi var ki yani o kadar çok kolay, çok konfor yani. Elektrikli bisiklet sürüyor musun gibi. Bayağı Evet. güzel bir şey. Dezavantaj hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam, ben yazdım onları. Şimdi avantajlarından Arda'nın dediği gibi yokuşları rahat çıkıyoruz. Çünkü bisiklet çok daha hafif. Diğer ön tarafında 3 ya da 2 dişisi olan bisikletlere göre. Tabii ön vites olmadığı için vites kullanmak çok kolay. Sadece arka vitesi arttırıp azaltıyorsunuz. Yani hani çaprazlama yapmamak için hangi vites aralıklarında durmalıyım, ne zaman ön vites arttırmalıyım falan diye hiç düşünmüyorsunuz. Direkt kendi hissettiğiniz rahat konforunuza göre arka vitesi arttırıyorsunuz ya da azaltıyorsunuz. Tabii ön vites olmadığı için aynı kolda sadece bir dişli var. Aktarıcı, onun gibi başka komponentlerin hiçbiri yok. O yüzden daha önce yani biraz önce bahsettiğimiz gibi o çamur toplama olasılığı falan olmuyor. Yani çamur tutan bir yer olmuyor orada çünkü bisikleti sürdükçe o zincirin hareketiyle çamur zaten bisikletten düşüyor. Yani atıyor bisiklete o çamuru. O yüzden orada çamur birikmiyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Konu vites iken eğer merak ediyorsanız, ön vites kaçtayken arka vitesi kaç olmasını merak ediyorsanız, bilmiyorsanız sağ üstteki i butonundan videomuza gidebilirsiniz. Orada çok güzel bir şekilde ablamla beraber vitesleri anlattık. Vitesin kaçken, yani ön vites kaçken arkadaki kaç olmasını, işte ondan sonra çapraz, işte yani öyle o videoyu izlerseniz bir daha çaprazlama falan hiçbir şekilde olmayacak. Vitesiniz hiç kırılmayacak, bir şey olmayacak. O videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Evet. Arada şimdi dezavantajlarına geçelim. Evet. Birinci dezavantaj çaprazlama, yani bir şekilde çaprazlama yapmak zorunda kaldığınız için zincirin ömrü daha az oluyor. Yani zincir yiyor kendini, hani sürtüne artık onun ömrü biraz daha, yani o yüzden zinciriniz kopabilir. Evet, çünkü çaprazlama yapmamak için bir şansınız yok. Yani vitesi ön vitesi zaten değiştiremiyorsunuz. Eğer vitesiniz 9'daysa sizin engelleyemeyeceğiniz bir şekilde, yani hani şu şekilde bir konuma gelecek o zincir. Çapraz bir konuma gelecek. Bunu da engelleyemezsiniz. O yüzden bunu düşünmeden bisikleti sürün hani. Yapacak bir şey yok zaten. Bu o kadar önemli bir dezavantaj değil bence. Çünkü kaliteli bir zincir kullandığında bence zincirin yani Tabii. ön vitesi olan bisikletle olmayan bisiklet arasındaki zincir ömrünün bir farkı
çok az olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela aldığımızdan beri annemin bisikletinin zincirinde hiçbir şey olmadı. Ama benim zincirim yarıştan önce kopmuştu mesela. Hani bu da beklemediğiniz anlarda başınıza gelebilir. Bu bence pek önemsenecek bir durum değil. Son dezavantajımız kesinlikle daha pahalı ve daha hafif Bisikletler. olması. Aslında bu avantaj. Evet ama hayır, dezavantaj burada zaten daha pahalı olması ön vitesi olan bisikletlere göre. Dezavantajı daha pahalı olması, avantajı ise daha hafif olması. Evet. Yani aslında ön vitesi olmayan bisikletler biraz daha üst model bisiklet gibi bir şey oluyor yani. O bakımdan dolayı biraz daha pahalılar. Evet tabii. Ama gerçekten o paranın hakkını da veriyor. Şimdi annemin bisikletini kullandığımda sen de hissetmişsindir. Evet. Ben de hissettim. Çok güzeldi yani hani. Çünkü çok vites geçişleri komplike olmadığı için vites geçişleri çok daha böyle hani güzeldi. Hiçbir takılma olmadı. Çok yağ gibi akıyor böyle. Benim çok hoşuma gitmişti. Tabii. Benimkinde birazcık hissediyorsun o geçişi. O yüzden ben çok memnunum ama. Yani ben tercih edecek olsam sanırım yine şeyi tercih ederdim. 3 dişli olmasını, yani 3 dişli neyse de belki 2 dişli olmasını tercih edebilirdim. Daha az şey olsun diye, ağır olsun diye. Çünkü ben hem şeyi istiyorum, hızlı gidebilmek istiyorum yollarda, hem de yokuşta çok zorlanmadan çıkmak istiyorum. Bunu da ancak şeyle sağlayabilirsiniz herhalde. Ön vitesiniz olduğunu. Çünkü annem şey demişti, hani ben size yetişmekte zorlanıyorum demişti. Mesela annem yokuşları bizden çok hızlı çıkıyor ve daha rahat çıkıyor ama düz yollarda bize yetişmekte zorlanıyor, arkada kalıyor. Bu da ön vitesi olmayan bisikletin bir dezavantajı aslında. Bu videomuzda önde 3 dişinin olmasının avantajlarını ve dezavantajlarını anlattık. Ve bir de önde bir dişinin olmasının dezavantaj ve avantajlarını anlattık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.